Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz şahane şeritlerden oluşan etol şal modelini çalışacağız. Arkadaşlar etol şal modeli diyorum ama bu modelden çok güzel perde olur, runner olur, yelek olur, şal olur. Sizler ne istiyorsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok güzel perde de yapılabilir arkadaşlar. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Alize Angora Gold ip kullandım arkadaşlar. Hemen renk kodunu da vermek istiyorum. 208 numaralı rengi kullandım. Tığ numaramsa 1.75 milimlik tığ kullandım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum bu güzelliği. İnanılmaz kolay arkadaşlar. Şeritler halinde çalıştığımız bir model. Umarım beğenir. Umarım severek örersiniz diyorum ve hemen yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle zincir çekerek başlıyorum. İpime bir düğüm attım ve toplamda 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tığın başına 2 kez doluyorum. Ve ilk çektiğim zincire batarak şöyle 2 ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şöyle küçük bir yuva yapmış olduk. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tığın başına 2 kez doladım ve bakın hemen şurada duran 2 ilmeğe batıp yine 2 ilmek kapatarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Şöyle modelimin ilk şeridimin daha doğrusu başlangıç aşaması bu şekilde. Yani biz modelin kurulumunu yaptık. Burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığ başında oluyorum ve ilk yuvanın içine batarak çektiğim zincirle birlikte 6 tane ikili trabzan. 3 4 5 ve 6. Şöyle göstermek istiyorum. Burada diğer yuvaya geçmek için 2 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum ve hemen yandaki boş yuvaya geçtim. Buraya da 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu ipi de arkada yürüteceğim. 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen şöyle üçlü fıstıklar yapacağız. Burayı zaten arada yürütmüştük. Direkt kesebilirim. Gözümüze batmasın. Evet. Burada tığın başını bir kez doladım. Bakın. Şöyle hemen dibine değil, onun yanındakine batıyorum. Ve şöyle ilmeği uzatarak üçlü fıstık yapacağım. 2 3 2 kere de kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine fıstık yapıyorum. Yine üçlü bir fıstık. 2 kere de kapattım. Bir zincir. 4 tane fıstık yapacağız. 4 tane üçlü fıstık yapacağız. Aralarına birer zincir çekerek. Ve sonuncu fıstığı yapıyorum. 1 2 3 2 kere de kapattım. Burada bir zincirimi çekmiyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4
5. Tığ başını bir kez doladım. Ortada duran boşluğun içine üçlü bir trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve hemen önümdeki trabzan değil, onun yanındaki trabzana batarak yine yan yana 3 tane üçlü fıstık yapıyorum. Aralarına birer zincir çekerek. İkinciyi yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir zincir. İkinciyi yapıyorum. Evet. Bir zincir çektim. Son olarak dördüncü fıstığı yapıyorum. 2 kere de kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Sizinki de bu şekilde tamamdır. Şimdi burada artık kurulumunu yaptık ve bu sıradan sonra tüm sıralar hep aynı ilerleyecek. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Hemen burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar fıstık sırasından sonra son fıstığı bitirdikten sonra 10 zincir çekiyoruz. Bunu unutmamanız için hatırlatıyorum. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5, 6. Sıralar hep şu anda yaptığımız sıra gibi ilerleyecek. 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa geçtim. 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın 6. trabzandan sonra bağlantımız yok. Hemen burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Tığın başına doladım. Hemen dibine değil, yanındakine batırarak fıstık yapıyorum. Yine burada az önce yaptığımız gibi 4 tane üçlü fıstık yapıyorum. Aralarına birer zincir çekerek. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Bir zincir, dördüncü. Evet. Burada hemen 5 zincir çekiyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Tığın bakışını doladım. Hemen ortadaki yuvaya battım. Önce 1, sonra 2, 2 üçlü bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve yine yan yana bakın, ilkini atlıyorum, ikinciden başlıyorum. 4 tane, sonuncuyu da örmüyorum. Yine 4 tane üçlü fıstık yapıyorum. Aralara birer zincir çekerek. İnanılmaz kolay bir model. Şöyle 4. 5. modelde eminim ki siz de göreceksiniz ki diyeceksiniz gerçekten çok kolaymış. Ben ilk gördüğümde Pinterest'te dedim ki biraz zor gibi görünüyor ama ben bunu çözerim dedim. Ama yapmaya başladıktan sonra gördüm ki gayet kolaymış. Bakın şimdi artık fıstıklardan sonra tüm sıralar, yani ileriye doğru tüm sıralarda 1, 2 zincir çekiyorum ve hemen 10 zincirlik bölüme sık iğne ile sabitliyorum. Artık tüm fıstık sırasında bunu yapıyoruz. Fıstık bitiminde. Fıstık bitti. 2 zincir, 10 zincirlik bölüme sabitle. Daha sonra hemen arkasından 10 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve yine
boşluğun içine 6 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada 2 zincirim var. Ve diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu son trabzandan sonra bağlantım yok. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen dibine değil, onun yanındakine fıstık yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde fıstıkları yapıp hemen dönüyorum. 4 fıstığı bitirdim. Burada hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen ortadaki boşluğa üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 ve yine fıstıklarımı bu şekilde 4 tane yan yana fıstıkları yapıp hemen dönüyorum. Evet, dördüncü fıstığımı yaptım. Burada 2 zincirim var. Hemen alttaki 10 zincirlik bölüme sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şu ilk model kurulum sırası ve diğerleri hep aynı şekilde ilerliyor. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar öreceksiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve yine az önce yaptığımız gibi çok uzatmaya gerek yok videoyu. Bu şekilde 2 sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Ben şöyle diğerine yakın uzunlukta öreceğim. Sizler de istediğiniz uzunluğa gelesiye kadar örün. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi şöyle birleştirmeye geldiğimizde sayıları nasıl denk getireceğiz? Hemen onu anlatacağım sizlere. Kamerayı biraz uzaklaştırdım. Bakın burada modelleri saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 model görünüyor. Ama bu modeli biz birleştirme sırasında yaptığımız için bunu saymıyorum. 9 model var. Ben de burada bakın 8 model yaptım. 9. modelde bıraktım. Yani 9. modelin fıstıklarını örmedim. Bu şekilde hesaplamanızı yapabilirsiniz. Şimdi hemen burada kenar kısımlarını yapacağız. Evet. Burada bakın en son trabzanımı yaptım. 8 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen bunu bakın şu kenardaki zincirin boşluğuna batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yani şu kenardaki 10 zincirlik bölümleri yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve yine bakın şöyle fıstıkların kenarındaki zincir boşluğuna batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet, 8 zincirimi çektim. Son modeli sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Eğer yelek yapacaksak şurayı dönmemize gerek yok. Hemen geriye dönerek az önce göstereceğim sık iğne ve pıtırcıkları yapabilirsiniz. Burası bu şekilde düz kalır. Daha sonra omuz kısımlarından dikebilirsiniz. Yani burayı yapmanıza gerek yok. Ama eğer şal yapmak istiyorsanız veya runner yapmak istiyorsanız burada 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığ başına doladım. Bakın ilk yaptığımız yuvalar.
Yine 6'şar tane ikili trabzan. 6 tane ilk boşluğa ikili trabzan yapıyorum. 4, 5 ve 6. 2 zincir. Hemen diğer boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. Şöyle bakın. Şimdi burada şöyle yine burayı 10 zincirlik bir bölüm yapacağım. Tığ başını 1, 2, 3, 4 kez doluyorum. Hemen bakın şu 10 zincirlik şöyle tam dibine batırıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8'li bir trabzan yaptım. Yani önce bir ilmek, sonra 2 ilmek, sonra 1, sonra 2, sonra 1, sonra 2, 8'li bir trabzan yapmış olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu da şöyle başa gelebilmek için yaptım. Şimdi hemen şöyle kenar bölümlerine geçiyorum. Hep hem sık iğne hem pıtırcık yapacağım. Şöyle hemen zincire 1, 2, 3 tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen dibindeki şu 2 ilmeği batarak sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne, 3 zincir. Şu kenardaki 2 ilmeği batarak sık iğne. 2 pıtırcık oldu. Bir sık iğne, 1, 2, 3 zincir ve hemen bir pıtırcık. Şöyle 3 tane pıtırcığım oldu. Aynı zincirin içine 3 tane sık iğne. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Evet. Hemen diğer zincir bölümüne geçiyorum. Yine aynı şekilde 3 tane sık iğne. 2, 3. 1, 2, 3 zincir ve hemen bir pıtırcık yapıyorum. Bir zincir, pardon, bir sık iğne, 3 zincir, ikinci pıtırcığımı yapıyorum. Bir sık iğne, üçüncü pıtırcık, 3 zincir çekerek şöyle ve 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 pıtırcık yapıyorum. 3 tane, yine 3 tane sık iğne arkadaşlar. Nereye kadar öreceğiz? Tam şu bölüme gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet, bakın tam şu bölüme gelene kadar ördüm. Hemen burada 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. İlk trabzan tepesine batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Daha sonra tığın başını doladım. Hemen yanındaki trabzana üçlü bir fıstık. Yine bu sıra 4 tane fıstık yapacağım. Yan yana aralarına birer zincir çekerek ikinciyi yapıyorum. Üçüncü fıstığım. Ve dördüncüyü yapıyorum. Yine burada 5 zincirim var. Tığın başını doladım. Ortadaki boşluğa battım. Üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine burada bir atlıyorum. İkinciden başlayarak fıstıklarımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde 4 tane fıstığı yapıp hemen dönüyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 4 tane fıstığımı yaptım. Yine bir tane trabzan tabii ki bıraktım. Burada 2 zincir çekiyorum ve yine buralara
şurada ne yaptıysak aynı şekilde ilerliyorum. Yani 3 tane sık iğne, sonra 3 tane pıtırcık, 3 tane sık iğne şeklinde şuraya kadar devam ediyoruz. Buraya geldiğimde şu bölümde ne yaptıysam burada da aynısını yapıp bitiriyorum. Şimdi videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Burada hemen birleştirmeyi göstermek istiyorum. Hemen modelimi aldım. Şöyle yönünü buluyorum. Aynı yönde olması gerekiyor. Bakın. Şöyle yönünü buluyorum. Ve hemen burada 3 tane, şöyle biraz görünsün istiyorum. Evet, 3 tane sık iğnemi yapmıştım. Bir tane pıtırcığımı yapıyorum. Bir pıtırcıktan sonra sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Ve hemen şöyle karşıdan bakın, birinci değil ikinci pıtırcığın ortasına batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir ve yine buraya bir pıtırcık yapıyorum. İkinci pıtırcığı tek başına, sadece ikinci fıstıkta birleştirmem var. Diğer fıstıkları ise tek başına örüyorum. Fıstık dedim sanırım. Pıtırcıkları. Evet. Üçüncü pıtırcığımı yaptım. 3 tane sık iğne. Evet. Bazen karıştırıyorum, kusura bakmayın. Bu şekilde bakın. Şöyle ortadan ikinci pıtırcıkları birleştirmiş oldum. Hemen diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3. Hemen burada 3 zincir çekerek ilk pıtırcığı yapıyorum. Hemen bir tane sık iğne, bir zincir, hemen bakın ikinciye geliyorum. Birinci değil ikinci pıtırcığın ortasına battım. İlmeği içinden geçirdim. 2 zincir ve aynı yöntemle pıtırcığı yapıyorum. Şu şekilde. Daha sonra üçüncü pıtırcığı yapıyorum. Evet. Daha sonra 3 tane sık iğnemi unutmuyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum, bakın. Şu şekilde birleştirmiş olduk. Eminim ki anlaşıldı. Ama yine de şöyle üçüncüyü tekrar göstermek istiyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 3. 1 2 3 zincir. Pıtırcı yaptım. Hemen bir tane sık iğne, bir zincir, hemen karşıdaki birinci değil ikinci pıtırcığın içinden ilmeği geçirdim. 2 zincir ve ikinci pıtırcığı yapıyorum. Bir sık iğne, üçüncü pıtırcık ve 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3. Masada şöyle kolumu uzatarak ve masanın üstünde göstererek yaptığım için biraz zormuş gibi görünebilir. Ama şöyle kucağınıza aldığınızda 1 dakikada bitecek bir şey, inanın bana. Zaten ördüğünüzde göreceksiniz. Ben sıra sonuna kadar birleştirme bitirip hemen dönüyorum. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi birleştirmemi tamamladım. Son olarak buraya geliyorum. Ve az önce şu başlangıçta ne yaptıysak burada da aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. İlk trabzan tepesine battım. İkili trabzan ve burada üçlü fıstıklar yapıyorum. Yine araya birer zincir çekerek 2 kere de kapattım. 4 tane fıstık yapıyorum. 2 3. Bir zincir, üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum.
burada 1, 2, 3, 4, 5 tığın başını doladım. Üçlü trabzan 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen burada birinci değil ikinci trabzana batarak 4 tane yine aralarına birer zincir çekerek fıstık yapıp hemen dönüyorum. Dördüncü fıstığı bitirdim. Burada 2 zincirim var. Ve burada bakın ilk sık iğne battığım yere batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir. Ve şöyle hemen göstermek istiyorum. Henüz buhar yapmadım. Karşıdan buhar tutacağız. Ve şöyle şuraları da birer ya da ikişer şöyle püskül yapmak istiyorum. Dediğim gibi yelek de yapabilirsiniz. Yelek yapacaksanız şu bölümleri yapmıyoruz. Ama benim gibi böyle şal olarak yapmak isterseniz şu bölümleri yapalım ki diğer tarafla eşit şekilde olsun. Evet arkadaşlar, ben hemen karşıdan buhar tutacağım. Şöyle sanırım ikişer tane püsküllerimi takıp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, ben püsküllerimi taktım. Biraz da karşıdan buhar tutup elimle düzelttim. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.